Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Evde temiz hava oluştururken aynı zamanda böcekleri ve sivrisinekleri de uzak tutacak kadar etkili olan fesleğenin bakımı kolay görünse de çoğu kişi fesleğeni eve getirdikten kısa süre sonra solmasına sebep olur. Bu videomuzda fesleğen nasıl sulanır, saksı toprağı nasıl olmalıdır, güneşte mi durmalı yoksa gölgede mi? Kısacası fesleğeni uzun süreler sağlıklı bir şekilde nasıl yetiştiririz? Buyurun birlikte izleyelim. Çoğunlukla ılıman bölgelerde yetişen fesleğen tek yıllık bitkiler grubundandır. Fesleğenin yaşama evresi ilkbahardan sonbaharın sonuna kadardır. Yemeklerde kullanıldığı gibi aynı zamanda böcek savar olan fesleğeni satın aldıktan sonra ilk işimiz saksısını değiştirmek olacaktır. Aktarım yapacağınız saksının altının delikli olmasına özen göstermeyi unutmayın. Fazla sulama yaptığınız anlarda delikli saksı bitkiyi çürümekten kurtaracaktır. Saksının en alt kısmına çakıl taşları koyabilirsiniz. Çakıl taşlarının yerine Antep fıstığı kabuğu, ceviz kabuğu gibi kabuklu yemişlerin sert kabuklarını da koyabilirsiniz. Fesleğen mineral açısından zengin ve besleyici toprakları sever. Suyu geçirme özelliğinin de olması gerekir. Yani toprak içerisinde suyu bünyesinde tutan bir malzeme olmamalı. Özellikle toprak içerisinde perlit veya ponza taşı olmamalıdır. Fesleğenin toprağı humuslu ve mineralli olduğunda verimli sonuçlar alınır. Toprağın drenajı önemli olduğu için seçtiğiniz saksının yarısını toprakla doldurun ve ortasına fesleğen fidesini yerleştirin. Fesleğenin çevresine toprak dökün. Fesleğen toprak alışımlı olmayan kaplar içinde de yetiştirilebilir. Yani plastik bir saksı işinizi görecektir. Fesleğen fidesini satın aldığınız saksıdan daha geniş bir saksıya almanız gerekir. Büyük saksıya dikim yapmanızı öneririm. Eğer fesleğene iyi bakarsanız epey büyüyebilir ve küçük saksı bitkinin gelişimini yavaşlatabilir. Fesleğeni sulamaya gelince, fesleğen kökleri suyu sevmez. Bu nedenle toprak suyu tutmak yerine suyu süzmelidir. Fesleğen sık sulama istemez. Yapılan en büyük hatalardan biri de budur. Bol sulama yapmayın. Peki nasıl sulamalıyız? İklime göre haftada 1 veya 2 defa sulama isteyebilir. Kökleri sığ bir bitki olduğundan toprağın yüzeyini elinizde kontrol edin. Şayet bitkinin toprağı kurumuşsa saksının ebatına ve bitkinin sıklığına göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu boyda bir saksı için bir çay bardağı su yeterli olacaktır. Eğer fesleğenin yaprakları sararmaya başladıysa bu çok fazla suladığınız anlamına gelir. Kurumaya başladıysa bu da çok az suladığınızı işarettir. Fesleğenin kısa zamanda ölmesine sebep sulama hatasıdır. Bahçede yetişen nanelere dikkat edin. Fazla sulamasanız dahi yemyeşil büyümeye devam ederler. Şimdi toprağın fideye tutunması için gerekli olan adıma geçebiliriz. Yeni saksıya alınan fesleğene ilk suyunu yani can suyunu verin. Can suyu dinlenmiş su olmalıdır. Toprağı çok boğmadan sulayın. Vereceğiniz su fide ile yeni toprağı birleştirecektir. Verdiğiniz can suyunun tabağa süzülmesini bekleyin ve tabaktaki suyu mutlaka dökün. Fesleğen ışık seven bir bitkidir. Bu nedenle fesleğen yetiştirmek için güneşi bol miktarda alan açık bir yer tercih etmek gerekmektedir. Çünkü fesleğenin en önemli ihtiyacı gün ışığı ve sıcak havadır. Gün içinde en az 4 saat güneş görmeye ihtiyacı olan fesleğeni aydınlık köşelere koyabilirsiniz. Karanlıktan bitkiyi uzak tutmalısınız. Fesleğenin boyu 10-15 santimetreye ulaştığında daha gür hale gelmesi için makasla kesin. Toplarken koparmak yerine üstten dallarının kesilmesi tercih edilmelidir.
kesilen fesleğen yapraklarını yemek ve salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Fesleğen çiçek açana kadar toplanabilir. Fesleğen, nane, maydanoz gibi otları koparmak yerine keserek budamak, sonraki mahsuller için daha hızlı ve gür çıkmasını sağlar. Öncelikle üst yapraklarını kesin. Bu, düzenli büyüme sağlamanın en etkili yoludur. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.